Merhaba. Bugün de oldukça derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Konumuz asırlardır sorulan o temel soru. Allah neden gözle görülmüyor? Evet, çok temel bir soru bu. Ama bu sadece fiziksel bir soru değil, altında daha büyük bir merak yatıyor aslında. Yani iman neden yerçekimi kanunu gibi apaçık, tartışılmaz bir gerçeğe dönüşmüyor? Hı hı. Notlarım bu konuyu hem felsefi hem de teolojik açıdan ele alıyor. Bizim görevimiz de bu yolculukta sana rehberlik edip en can alıcı noktaları aydınlatmak. İlk durağımız görmek dediğimiz eylemin kendisi. Harika bir başlangıç. Çünkü meselenin özü, kaynaklara göre, Allah'ın bir yerlerde saklanması değil, bizim algı donanımımızın onun mahiyetini kavramak için yetersiz kalması. Yani sorun onun yokluğu değil, bizim algısal sınırlarımız. Tam olarak bu. Görmek için bir cisim lazım, ışık lazım, bir mekan lazım. Allah ise bu kategorilerin yaratıcısı, içine sığanı değil. Yani onu dünyada gözle görmeyi beklemek, okyanusu bir çay bardağına sığdırmaya çalışmak gibi bir şey. Aynen, çok güzel bir benzetme. Bir kategori hatası yapıyoruz aslında. Hani Kur'an'da bir ayet var ya, gözler onu göremez ama o bütün gözleri görür diye. Evet, evet. İşte tam olarak bu mantığı anlatıyor sanırım. O, resmin içindeki bir figür değil, resmin kendisini mümkün kılan tuvalin ve boyanın sahibi. Kesinlikle öyle. Buradaki kilit nokta bu. O algılanan değil, algının kendisini var eden. Peki bu sistem neden böyle kurulmuş? İşte yolculuğumuzun ikinci durağı burada başlıyor. Dünyanın bir imtihan alanı olması. Anlıyorum ama bu argümana şöyle bir itiraz gelebilir. Neden bu kadar keskin bir ya hep ya hiç durumu var? Yani neden kendini tamamen gizlemekle tamamen görünmek arasında bir yol yok? Kaynaklar bu gri alana dair bir şey söylüyor mu? İşte bu çok kritik bir soru. Kaynaklara göre eğer Allah'ın varlığı güneş gibi apaçık ve zorlayıcı bir şekilde sürekli gözümüzün önünde olsaydı, Mecburi bir gerçek olurdu. aynen, iman bir ahlaki tercih değil, bir yerçekimi kanunu gibi zorunlu bir gerçek olurdu. Anlıyorum. Bu durumda iyi insan olmak, yokuş aşağı yuvarlanmaktan farksız hale gelirdi. Bir irade beyanı değil, sadece kaçınılmaz bir sonuç. Samimiyet, niyet, fedakarlık gibi erdemler de Buharlaşırdı. Seçim ve sorumluluk ortadan kalkardı, evet. notlarını okurken beni en çok düşündüren nokta da burası oldu. Yani görünmüyor demek aslında hiçbir şekilde kendini belli etmiyor demek değil. Kesinlikle değil. Aksine kendini farklı bir kanaldan, ayetler yani işaretler üzerinden gösteriyor. Bu bir ressamın kendisini değil ama fırça darbelerini, renk paletini, imzasını görmeye benziyor. Çok güzel bir benzetme. Kaynaklarda tam olarak bunu söylüyor. Bir DNA sarmalındaki o inanılmaz koda, bir kar tanesinin eşsiz simetrisine veya bir bebeğin gülümsemesine bakıp bunun arkasında bir bilinç, bir sanatçı olmalı demek de bir tür görmek aslında. Aklı ve kalbi kullanmak. Evet. Mesele gözle bakmak değil, eser üzerinden sanatçıyı okumak, her an her yerde farklı bir imza atılıyor. Bu eser üzerinden okuma fikri güzel ama insanın içindeki o doğrudan görme arzusu çok güçlü. Çok. Kaynaklarda bu arayışın bir sınırı zorladığı bir an var mı? Yani işaretler yetmez, ben zatın kendisini görmek istiyorum diyen biri. Olmaz mı? Tam da bu noktada kaynaklar bizi Hz. Musa'nın o meşhur talebine götürüyor. Rabbim bana kendini göster. Evet, Bu insanoğlunun en samimi ve en cüretkar arayışının ifadesi. Gelen cevap ise çok ilginç. Allah kendisini doğrudan ona değil bir dağa tecelli ediyor ve dağ paramparça oluyor. yani bir nevi bu dünya kaldırmaz mesajı veriliyor. Aynen. Bu dünyanın fiziksel yapısının ve insan bedeninin o doğrudan teması kaldıramayacağının sembolik bir anlatımı. Anladım. Yani bu dünyada imkansız ama bu kapının sonsuza dek kapalı olduğu anlamına mı geliyor? Ahiret meselesi burada devreye giriyor sanırım. Kesinlikle. Ve işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Ehli sünnet alimleri ayetlere dayanarak müminlerin ahirette Allah'ı göreceğini söylüyor. Ama bizim anladığımız gibi değil mi? Tabii. Bunun bizim dünyada anladığımız gibi yönü, mesafesi, şekli olan bir bakma eylemi olmadığını, nasıllığını bilemeyeceğimiz, yani bilakeyf, bir idrak etme hali olacağını vurguluyorlar. Diğer tarafta ise daha farklı düşünenler var değil mi? Mesela Mutezile. Aynen.
Diğer yanda ise Mutezile gibi daha rasyonalist ekoller var. Onlar diyor ki durun bir dakika. Görmek tanımı gereği sınırlı bir varlığa yöneliktir. Eğer Allah görülürse bu onu sınırlı yapar. Felsefi bir çıkmaz sokak gibi. Tam olarak öyle. Bir yanda ayetlerin vaadi, diğer yanda aklın sınırları. Bu tartışma bile onun zatını hangi dille ve hangi kavramlarla konuşabileceğimizin ne kadar zorlu bir mesele olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu yolculuktan sonra vardığımız yer neresi? Özetle paylaştığın kaynaklara göre Allah'ın görünmemesi onun uzak veya saklı olmasından değil, bizim görme eylemimizin ve bu dünyanın ayarlarının sınırlılığından kaynaklanıyor. Bu resmin büyük bir parçası, evet. Ama kaynaklar buna bir şey daha ekliyor. Bu sadece bizim donanımımızın yetersizliği değil, aynı zamanda bu dünyanın kurulum ayarlarının da bir parçası. Yani bir hata değil, bir özellik. Aynen. Bir özellik. Bu dünya, onu akıl, vicdan ve vahiy ile gelen işaretler üzerinden tanıma sahnesi. İmtihan perdesinin kalktığı ve idrakin başka bir boyuta taşındığı ahirette ise bu görmenin mümkün olabileceği vaat ediliyor. Bu kaynaklar görmenin sadece gözle ilgili fiziksel bir eylem olmadığını, aynı zamanda bir anlama ve tanıma eylemi olduğunu öne sürüyor.